Evet dostum, bugün e, elimizde diyelim ki belli bir birikimimiz var ve bunu genellikle biz Türk halkı olarak bunu mevduatta kullanıyoruz. Yani çok az bir risk alarak mevduat yatırımı yapıyoruz. Yani bizim ülkemizin yaklaşık %90'ının mevduat yatırımı yapıyor. Peki mevduat yatırımını yapmasak da örneğin ufak riskler alarak mevduat getirisinin üstüne 3-4 puan, 5 puan üstüne çıkabilir miyiz? Tabii ki çıkabiliriz. Gelin şimdi hazine avına başlayalım. Hangi fon yöneticilerini bulup hangi fonun daha başarılı olduğunu araştırıp nerede bulacağımızı öğrenelim. Biz sadece yatırımı e, dolar, mevduat veya borsa olarak biliyoruz. Mevduat yatırımcısı aslına bakarsanız burada kaybı çok fazla çünkü e, diyelim ki %12 faiz alıyor. %12'nin faiz zaten 1,5-2 puanı da stopajda kesiliyor. Eline geçen yaklaşık olarak işte %12 faiz alıyorsa %10. O da enflasyona karşı işte verilen faiz parasının değerini kaybediyor mu, kaybetmiyor mu? Ona da bakmak lazım tabii. Türk yatırımcısı genellikle fazla risk almak istemez. Mevduat yatırımı yapıyor. Şimdi mevduat yatırımcısının da zaten diğer başka yatırım ürünlerinin farkında olduğunu zannetmiyorum. Yatırım yapabileceğimiz oldukça fazla fon mevcut. İşte bunlar bankaların fonları işte veya aracı kurumların da fonları oluyor. Aracı kurum yöneticilerinin kurduğu fonlar, işte banka yöneticilerinin kurduğu fonlar. Yüzlerce fon var. Peki biz bu fonların arasında acaba iyi yönetilen, uygun fiyatlı ve aynı zamanda iyi kar bırakacak ve daha düşük riskler alarak en azından mevduat getirisinin üstüne çıkabileceğimiz fonları nereden bulacağız? Evet, şimdi Tefas.gov.tr'ye gidelim. Siz de Google'a Tefas yazdığınızda e, direkt gelen yerden Tefas'a girebilirsiniz. Evet, Tefas'ın içinde şu anda diyor ki işte en çok kazandıran fonlar bize son bir yıl içerisinde. Ve diyelim ki aylık olarak hangi fonlar bize daha çok kazandırır işte veya işte bir yıllık bakalım biz. Kıymetli madenler şemsiye fonu, yani bu altın, içinde altın vardır, işte bakır vardır, gümüş vardır. Bu altın biraz trendde olduğu için yaklaşık olarak bir yılda %83 gibi bir rakam kazandırmış. Onun arkasından serbest şemsiye fonu geliyor. Bu fon karışık oluyor. Fon yöneticileri işte bunun içine hem hisse senedi koyabiliyorlar, işte hem e, altın koyuyorlar, işte petrol olur, işte eurobond olur, işte ne bileyim ben tahvil olur. Bunların içine karışık bir yatırım enstrümanlarını koyuyorlar. Bir sonraki işte hisse senedi şemsiye fonu. Bu hisse senedi ağırlıklı. Genellikle işte içinde birçok hisse senedi var. Yani işte borsalardan, işte yabancı hisse senetleri de vardır bunun içinde. Örneğin diyelim ki işte Amerika'da S&P'ye, işte Nasdaq'a veya işte Dow Jones'a e, yatırım yapmak istiyorsunuz ama nasıl yapacaksınız? İşte bu fonlar sayesinde çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Bu karma şemsiye fonu var yanında ve fon sepeti var. Bunun %35 ile %31 getirmiş bir yıl içerisinde. Bunlar karma şemsiye fonu ile işte fon sepeti fonu da bunlar işte fon yöneticilerin iyi fonları işte veya kendileri araştırıp buldukları fonları karıştırıp kendilerine bir fon yapıyorlar. Yani araştırıyorlar, hangi fonlar iyi yönetiliyorsa onlardan birer tutam alıp işte kendilerine bir fon yapıyorlar ve bu fonda işte karma şemsiye fonu veya fon sepeti olarak e, bizim için yatırım enstrümanı olarak önümüze çıkıyor. Bir diğeri katılım şemsiye fonu. Bu da işte daha çok İslamik olarak, yani nasıl anlatayım, faiz olmadan işte kira sertifikalarıyla vesaire. Yani işte bunun içinde gecelik repo olmaz vesaire, faiz olmayan yatırım ürünleri diyelim. Değişken şemsiye fonu da içinde fon yöneticilerinin içindeki işte enstrümanları değiştirdikleri, örneğin altın, yani %60 altın tutuyorsa işte %40'a çekip veya %30'a çekip işte yani hisse senedine daha fazla ağırlık verdikleri veya işte değiştirdikleri, hisse senetlerini azaltıp işte emtiayı daha fazla aldıkları, yani içlerinde değişiklik yaptıkları fon. Borçlanma araçları, işte borçlanma araçları şemsiye fonu da özel tahviller ve eurobondlar, devlet tahvilleri, hazine bonoları, bu gibi araçlar. Para piyasası şemsiye fonu da işte gecelik repo oluyor. Yani bu
Örneğin sizin mevduatınızın üstüne belki 1 puan veya işte 2 puan getirisi olan gecelik repo faiz yani. Peki bu yüzlerce fonun içinde biz kendimize uygun fonu nasıl bulacağız veya yöneticileri o fonu nasıl yönettiklerini nasıl göreceğiz, ona bir bakalım. Evet, burada mesela son bir yılda getirisi olan kıymetli madenler şemsiye fonunu görüyoruz. Mesela bunun üstüne tıkladığımızda hangi fonun daha çok getiri sağladığını inceleyebiliyoruz. Örneğin FIBA Portföy Altın Fonu %85 getirmiş. Garanti Portföy de 85. Yapı Kredi de 85. İş Portföy. Genelde ortalama aynı şekilde getirmiş. Bir yandaki serbest şemsiye fonuna bakalım. Bunun verileri zaten gelmiyordu. 2019'dan sonra gelmeye başladı. Pek sağlıklı değildir. Evet, zaten %1140 yazıyor son bir yılda veya %500 yazıyor. Bunun verileri daha yeni geldiği için bunu geçiyorum. Hisse senedi şemsiye fonu diyor. İşte burası neresiymiş? İş portföy. İş portföy biz teknoloji ağırlıklı sınırlı endeks hisse senedi fonu. İşte son bir yılda %41 getirmiş. Ak portföy yeni teknolojiler hisse senedi %111 getirmiş. Mevduat portföy katılı hisse senedi işte o da %111 getirmiş. Böyle gidiyor. Bir de fon sepetine bakalım. Burada da son bir yıl içerisinde Azimut P'de yabancı. Bunlar yabancı oldukları için bunu döviz bazlı. Döviz bazlı oldukları için TL değer kaybettiği için onun için bunlar çok fazla getiri veriyor. Portföy yabancı yine fon sepeti %60 getirmiş son bir yılda. İşte Garanti burada. Bunlar da döviz ağırlıklı. Şimdi peki bu kadar yüzlerce fonun arasında biz istediğimiz fonu nasıl bulacağız veya işte bu fonlar kimler nasıl yönetiyor, nasıl görebileceğiz? Hangi fonu nasıl şekilde analiz edeceğiz, ona bir bakalım. Burada fon karşılaştırma var. Buraya geldiğinizde örneğin borçlanma araçları şemsiye fonu diyor. Yani işte Eurobondlar olsun, işte devlet tahvilleri olsun, özel sektör tahvili olsun. Bunları burada görebiliyoruz. Diyelim ki bunları son 5 yılın getirisine bir bakalım. Tabii borçlanma araçları şemsiye fonu satın aldığımızda biz o fona ortak oluyoruz. Yani örneğin eğer ki ben mevduat hesabı yapıyorsam, vadeli mevduattaysa param, mevduattan biraz daha fazla risk alarak daha üst getirilerine kazanabiliriz. Çünkü tahvillerde, şimdi özel sektör tahvili biraz daha fazla puan, yani daha iyi kazanç getirir normal devlet tahvillerinden. Çünkü özel sektörün işte o çıkaran firma öder mi ödemez mi diye işte risk biraz daha fazlalaşırsa getirisi de o kadar fazlalaşıyor. Örneğin burada son 5 yılda iş portföy Eurobond borçlanma araçları, yine zaten bu son 5 yılda %258 getirmesinin ana nedeni dövizdeki TL'nin değer kaybetmesi. Çünkü bunlar döviz fonları, yani döviz borçlanma araçları, yani dövizle borçlanılıyor. Peki bu 5 yılda getirisi son bir yılda %50, nerede %40, %50 getirmiş. 3 yılda %44 ve 5 yılda %2, yani yaklaşık olarak ortalama yılda %50'ye yakın bir getiri sağlamış, bir para kazandırmış. Yani bu da zaten içine girdiğimizde iş portföyün zaten son 5 yılına baktığımızda yükselen bir ivmesi var. Şurada birazcık yatay ve devamlı yükseliyor. Bir aya bakarsak fonun bir ay içerisinde işte ne olduğunu anlayamayız. Nasıl yönetildiğini işte 6 aya bakarsak anlayamayız. Bir seneye bakarsak anlayamayız. En az 3 sene 5 sene bir fona bakmamız, araştırmamız lazım ki fonun, yani bu işte fon bir çöküş görmüş mü, işte bir kriz yaşamış mı, o sırada nasıl yönetilmiş, işte ne kadar kaybetmiş o sırada veya işte iyi bir piyasada ne kadar kazanmış, işte bir 5 seneye bakıp öyle analiz etmemiz gerekiyor. Örneğin diyelim ki bir hisse senedi yatırım yapacağız. İşte endekslere yatırım yapacağız. Hangi endekse yatırım yapacağını ve hisse senedi araştırmak, zaten kağıt araştırmak çok zor yani. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Çünkü o kadar firmanın içinden yatırım yapacağınız, işte o firmanın nasıl yönetildiğini, yöneticilerin kimin olduğunu, faaliyet raporlarını araştırmanız gerekiyor. Firmaya telefon ederek yani bunları öğrenmeniz gerekiyor vesaire. Firmanın faaliyet raporlarını araştırmanız gerekiyor. İşte bilançosunu okumanız gerekiyor. Karlılığına bakmanız lazım. Önümüzdeki işte 2 sene, 3 sene, 5 sene, 6 sene, 10 senede neleri planlıyor? Biz ona göre yatırım yapmamız lazım. Hadi şu anda firma iyi ise
zaten fiyatı da iyidir. Ama firma 10 sene sonra ne olacak? 5 sene sonra ne olacak? 3 sene sonra ne olacak? Bunun faaliyet raporlarında biz okumamız lazım. Yani ne tür faaliyetler yapacak? Bunları araştırmamız lazım ki bir sürü firma var burada. Her birini nasıl araştıracağız? Bırakın işte onları da işte fon yöneticileri sizin yerinize yapıyorlar bu işi. Siz de kafanız rahat bir şekilde istediğiniz gibi her türlü endekse yatırım yapabiliyorsunuz. Örneğin şöyle de bir şey var. Buradan hatta yönetim ücreti bazlı olarak işte diyelim ki mesela borçlanma araçları değil de hisse senedi katılım karma işte hisse senedi şemsiye fonu diyelim. Yani hisse senedi yatırımı yapacağız. Şimdi buradan getiri bazlı bakıyoruz. İşte 5 senede en çok AK portföy yeni teknolojiler işte yabancı hisse senedi fonu. Yine döviz ağırlıklı fon. Bunun içine girdiğimizde zaten bize işte yabancı hisse senedi fonu yaklaşık olarak %98 yabancı hisse senedi. Yani yoğun hisse senedi fonu. Yani siz bu şekilde hisse senedi yatırım yapacaksınız. Bırakın işte bu yöneticiler size sizin yerinize firmaları araştırıp iyi firmaları bulup yatırım yapsınlar. Örneğin diyelim ki 5 yılda gayet güzel. Şurada bir 2018 burada bir krizden dolayı bir şey var ama 5 yıla bakar 2016'da fiyatı yaklaşık olarak 2017'ye bakalım. 2016'da yaklaşık olarak yani bir 0.12 iken şu andaki fiyatı neredeyse 0.8. Neredeyse 5'e katlamış ki zaten buradan 5 yıl içerisinde de 5.5'a katlamış olduğunu görüyoruz. Peki bu fon yöneticileri yani ne kadar bizden ne kadar bir kesinti yapıyor? Şimdi ona bakalım. Mesela yönetim ücreti bazlı olarak sıraladığımızda uygulanan yönetim ücreti yıllık %1.9. Bu %1.9 yıllık olarak kesmiyorlar. Bunu her güne bölüyorlar. Günlük olarak sizden kesintisini yapıyor. Yani bu 1.9'u işte yıla bölüyorlar. Her gün ufak ufak kesintileri yapıyorlar ama yıl sonunda da %2'ye yaklaşık olarak ama %2 yıl sonunda da %2 kesmiş oluyorlar sizden. Örneğin ben buradan Finansbank'tan işte hesabıma girip yatırımdan fon alış dediğim zaman fon kurucusu kısmına diyelim ki İş portföy yönetimi AŞ'nin işte burası kira sertifikaları katılım formu. İşte bu faizsiz kazanç. Bunu satın alabilirsiniz. İşte üçüncü değişken formu. İşte elektrikli araçlar karma formu. İşte mesela şu demin gördüğümüzdü büyük getiri olan. Bunu buradan ileri dediğiniz zaman sabah işte 9.30'da 17.45 arasında alabiliyorsunuz. Çünkü bu fonları da gün içinde saat öğlen 1.30'a kadar aldığınızda aynı günün kapanış fiyatından almış bulunuyorsunuz. Ertesi güne almış bulunuyorsunuz ama 1.30'dan sonra aldığınızda ise ertesi günün öğleden sonraki fiyatından almış oluyorsunuz. Evet şimdi sıra sende. Birazcık araştırıp çok çok iyi fonlar bulabilirsiniz. Birazcık çalışmaya bakıyor bu. Çalışırsanız mevduat hesabında tutacağınız yatırımınızı orada bana kalırsa çürüteceğiniz yatırımınızı daha güzel yatırım enstrümanlarını da daha güzel daha iyi profesyonel yöneticilerin eline verirseniz daha iyi bir getiri sağlarsınız. Yani iyi bir hazine avcısı olabilirsiniz. Yani iyi bir hazine avcısı olmanız için de iyi araştırma yapmanız lazım. Tefas çok güzel bir platform. Mutlaka kullanın. Orada çok iyi araştırma yaparsanız mükemmel portföylere ulaşırsınız. Mükemmel fon yöneticilerine ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Olasılıklar sizin yanınızda olsun.